Herkese merhaba. Bugün bu videoda sizlerle gördüğünüz gibi Winnie the Pooh karakterlerinden Pooh'u öreceğiz. Ayıcık Pooh'u öreceğiz. Pooh'u örmek için ihtiyacımız olan şey de yine amigurumi için kullandığımız koton iplerden. Markası sizin tercihinize kalmış. Ben 2.20 milim tığ kullandım. Siz 2 milim de tığ kullanabilirsiniz. Yine bir miktar elyafa ihtiyacımız olacak. İlmek belirleyicimiz olursa işimizi kolaylaştırır. Ve kilitli 2 göze ihtiyacımız olacak, küçük. Ayıcığımızın ebatını size söyleyeceğim şimdi. Bitirdiğimizde yaklaşık 14 santim uzunluğunda bir ayıcık olacak. Çok güzel. Ne küçük ne büyük. Eli dolduruyor. Örmesi de çok keyifli ve kolay. Önce Pooh karakterini örerek başladık. Daha sonra diğer karakterleri de hep birlikte öreceğiz. Paylaşacağım ördükçe ben. Şimdi malzemelerimiz hazırsa hep birlikte örmeye başlayabiliriz. Evet, ayıcığımızı örmeye önce kollardan başlayalım. Çünkü kolları dikmeyeceğiz, örerken birleştireceğiz. Gövdeyi ördüğümüzde kollarımızın hazır olması bizim için daha iyi olacak. Gördüğünüz gibi kolumuzu böyle 2 renk yapacağız. Çünkü Pooh'un kazan rengi kırmızı. O geçişi yapacağız burada. Bunun için hem sarı hem de kırmızı ipimizin yanımızda olması gerekiyor. Önce sarı ipimizle başlıyoruz. Çok hızlıca, kolay bir şekilde yapacağız. Sarı ipimi aldım öncelikle. Sihirli halkamın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğnemi yaptım. Sihirli halkamı sıkıca kapatıyorum. Kapattıktan sonra hiçbir artırma eksiltme işlemi yapmadan 4 sıra bir sıra yapmış olduk. 3 sırada üzerine öreceğiz. İsterseniz ilmek belirleyici koyun, isterseniz benim gibi ipinizi atın. 3 sıra düz bir şekilde öreceğiz. Sonra da kırmızı renge geçiş yapacağız. 3 sırada kırmızı renk öreceğiz. Toplam 7 sıramız olmuş olacak. Doldurmuyoruz zaten. Kolları doldurmayacağız. Evet, 3. sıramın sonuna geldim. Bunda sık iğne yapmıyorum. 2 sarı ipi de tığımda bekletiyorum. Şimdi kırmızı ipimi alacağım. Burada ilmek renk geçişleri düzgün olsun diye bu turu sarıyla kapatmadım, kırmızıyla kapatıp hem de ipimi bağlamış oluyorum. Sarıyı çekiyorum biraz, kırmızı sıklaşsın diye. Şimdi 3 turda kırmızı öreceğim. Örerken de arkada iplerimi saklıyorum ki kaymasın diye sakladım. Artık sarı ipimi daha sonra keserim. 3 tur örüyorum kırmızı ipimle. Bu biri. Evet, 3 turumu tamamladım kırmızıyla. Bakın gördünüz mü? 3 sırayı tamamladım. Şimdi şöyle ilmeklerimi karşılıklı hale getiriyorum. Bakın. 1 her iki ilmeği de alıyorum. Öndeki ilmekle arkadaki ilmeği karşı karşıya getiriyorum. Kapatıyorum. Son köşeye de yine şöyle kaydırarak kapatmış oluyorum. İpimi kısa kesebilirim çünkü zaten örerken birleştireceğiz. Dikme payı bırakmamıza gerek yok. Diğer iplerimi de temizliyorum. Gördüğünüz gibi 2 tane kolumuz hazır. Renk geçişlerini tamamlamış olduk. Şimdi bunları beklemeye alıyoruz.
ayaklardan başlıyoruz. Ayakları örüp gövdeye bitirelim. Sonra da kafayı ve burun ve kulakları öreriz. Şimdi yine bedende sarı renk olacağı için önce sarı ipimle başlıyorum. Sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Yine sihirli halkamı sıkıca kapatıyorum. Sıkıca kapattım. Şimdi bir artır. Bir tane artırıyorum hemen yandaki ilmeğe. Bir artır. Bir sık iğne ör. Bir artır. Bir sık iğne ör. Bir artır. 9 tane 2 4 6 8 9 ilmeğime ulaştım. Bir sık iğne, turumun sonuna geldim. Şimdi buraya ipimin başlangıcı, turumun başlangıcı olduğu için ipimi şöyle ya da ilmek belirleyicim buraya atıyorum. Şimdi ayağıma başka artırma işlemi yapmıyorum. 9 sayısına ulaştıktan sonra 3 sıra örüyorum. Sonra diğer ayağımla birleştireceğim. Şimdi düz bir şekilde 3 sıra örelim. 2 tane ayak yapıyoruz. Son ördüğümüzde de zincirle birleştirme işlemi yapacağız. Şöyle birinci turumu tamamladım. Daha önce örüp hazırda beklettiğim ayağımın şekli bu şekilde. Şimdi bunu da bitirip buradan zincirle diğer ayağımı bağlayıp gövdeyi örmeye devam edeceğiz. Şimdi 3 tur örüyorum. Birinci turumu tamamladım. 2 tur daha öreyim. Sonra birleştirme kısmına geçelim. Turumu tamamladım. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Sıra başlangıç noktama geldim ya. 1 2 3 tane zincir çektim. Şimdi tam bittiğim yerin yanındaki sık iğneden ipimi de şöyle yaparak batıp bir tane sık iğne yapıp ayaklarımı birleştirmiş oldum. Bir tır ördükten sonra da ayaklara biraz elyaf koyalım. Çok sıkı olmayacak şekilde ama biraz doldurmamız gerekiyor. Bağladık örgümüzü. Şimdi bir tur örüyorum. Bir turu tamamladıktan sonra elimde toplam 24 tane ilmeğim olmuş oluyor. İpi de saklayarak örüyorum şu an gördüğünüz gibi. Hiç artırma eksiltme yapmıyorum. Bir sıra birleştirme sırası olduğu için düz bir şekilde örüyorum. Ördüm. Şimdi zincirimi bağladığım yere geldim. Şuradan batıp zincirin arka kısmından yine 3'er tane sık iğne yapıyorum. Yaptım. Bakın bu birleştirme ilmeğimdi. Kaybolmasın arada. Onu da böyle tutarak sık iğne yapıp sonra yandan yine örgümü örmeye devam ediyorum. Şimdi yine zincirin olduğu yere geldik. Bakın burada kalan çizgiler var. Birleştirdiğimiz yerde. Tam da buraya batıp bir sık iğne, 2 sık iğne, 3 sık iğne yapıyorum. Yaptıktan sonra burada da yine birleştirdiğim zaten yani şimdi başlangıç ilmeğim olacak yer var. Oraya da batıp son kez turumun son sık iğnesini yapıyorum. Bir sayalım. Doğru sürdürmüş müyüz sırayı? 24 tane ilmeğimiz olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Evet, doğru yapmışız. Burası artık bizim başlangıç noktamız. İsterseniz buraya bir ilmek belirleyici takın.
Benim şu an hazırda ilmek belirleyicim yok. O yüzden buraya ilmek belirleyici takıyoruz. Bura bizim artık başlangıç noktamız olacak. Şimdi artırma işlemi uygulayacağım. 24'te ilmek sayımı 30'a çıkaracağım. 30'a çıkarmak için de 3 tane sık iğne örüp 1 2 3 tane sık iğne örüp bir tane artıracağım. Yine 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 tane sık iğne ördüm. Bir tane artırdım. Yani 4. sık iğnenin içerisine çift batmış oluyorum. Yine 3 tane örüyorum. 1 2 3 tane tek ördüm. 4. ilmeğime çift battım. Sıra sonuna kadar tekrar ediyorum. 6 kez tekrar etmiş olacağım. Çünkü 6 kez artırma yapmış olmam gerekiyor. Evet, artırma işlemlerimi tamamladım. 30 tane ilmeğim oldu. 30 tane ilmeğim olduktan sonra artık 4 sıra boyunca düz bir şekilde öreceğiz. Bir sırada da renk geçişi yapacağız. Azaltma işlemi uygulamadan önce. 4. sıranın son sırasında da kırmızıya geçiş yapacağız kazak rengimize. Örelim, zaten onu birlikte yaparız. Şimdi bir 3 sıra boyunca düz bir şekilde örelim. Artırma eksiltme yapmayalım. Dört sıra boyunca düz örgümüzü tamamladık. Bakın 4. sıramı bitirdim. Şimdi azaltma işlemi yapacağım. Bir tur azaltma işlemi yaptıktan sonra da renk geçişimizi yapacağız. Tam göbek üstünde olsun kırmızı diye aslında. Şimdi 4 sıra düz bir şekilde hiç artırma eksiltme yapmadan ördük. Bundan sonra 3 sık iğne örüp bir azalt yapıp tur boyunca devam ettireceğiz. Bunu 6 kez yapacağız. İlmek sayımız 30'du. 24'e düşüreceğiz tekrardan. Eksiltmeye devam ediyorum. 3 sık iğne ördüm. Bakın eksiltmeyi de biliyorsunuz. Belki bilmeyenler de vardır tabii. Yandaki sık iğnenin önünden aldım. Sonra diğer sık iğnenin de önünden aldım. Çektim ve bir sık iğne yapıp azalttım. Yine 3 tane örüyorum. 1 2 3 sık iğne ördüm. Yine öndeki ilmeklerden aldım 2 tanesini, bir tane düşürdüm. 3 sık iğne, 1 2 3 sık iğne, öndeki ilmeklerden aldım, eksilttim. 1 2 3 deyip son eksiltmemi yapıyorum. İlmek sayım 24'e düştü şu anda. Şimdi renk geçişi yapacağız ve 2 tur boyunca düz öreceğiz. Renk geçişimiz yana denk gelsin ve görünüş daha iyi olsun diye şöyle yapalım. Bir 2 sık iğne örelim. Yine ilmek belirleyicimizi buraya takalım. Burada olursa renk geçişleri belli oluyor. O yüzden yana kaydırmakta fayda var. Şimdi 3. sık iğneyi alalım. Kırmızı ipimizi alalım. Tığda bekletiyoruz renk geçişi yapacağımız zaman. Kırmızıyı çekiyorum. Sarıyı da çekip kırmızıyı biraz sabitliyorum. Şimdi düz bir şekilde öreceğim. Bu 1. sıram. Sonra bir tur daha düz öreceğim. Toplam 2 sıra düz örmüş olacağım. Sonra yine eksiltme işlemi yapacağım. Evet, arkada da gizliyorum bakın örerken. Kayma yapmasın diye. Sarıyla artık işimiz bitti. Kafayı öreceğiz sarıyla sadece.
Kırmızı ile devam ediyoruz. Bu birinci turumuzdu dediğim gibi. İkinci turumuzda kırmızı ile örüp sonra yine bir kez daha eksiltme işlemi yapacağız. İki tur düz örgümü tamamladım. Yine başlangıç noktama geldim. Başlangıç noktamda ilmeğimi değiştiriyorum. 3 sık iğne ör bir azalt yapmıştık. Şimdi de 2 sık iğne ör bir azalt işlemi uygulayacağız. 1 2 2 sık iğne ör bir azalt. 1 2 2 sık iğne ör bir azalt. Azaltma işlemi yine gösterdiğim gibi yapıyoruz. Bu sefer 2 tane tek örüyoruz. Üçünü de öndeki ilmeklerden alıp azaltma işlemi yapıyorum. 1 2 bu turu tamamladığımda da ilmek sayım 18'e düşmüş oluyor. 6 tane azaltmış oluyorum yine. 1 2 2 sık iğne ör bir eksilt işlemimizi tamamladık. Yine önceki sırada yaptığımız gibi ilmek belirleyicimi yukarıya alıyorum. 2 tur boyunca artırma eksiltme yapmadan örüyorum. Sonra yine eksiltme işlemi yapacağız. Düz bir şekilde örmeye devam ediyorum şimdi. Evet, 2 turumu da tamamladım. Şimdi biraz elyaf dolduralım. Ondan sonra bir sık iğne ör bir azalt yapıp ilmek sayımızı 12'ye düşüreceğiz. Kolları birleştireceğiz ama o esnada da. Şimdi onu yapmadan önce biraz elyaf dolduralım. Sonra o işlemi hep birlikte yaparız. Elyaf doldurma işlemimi tamamladım. Şimdi de bir sık iğne ör bir eksilt yapacağız. İlmek sayımız 12'ye düşecek. Bir sık iğne ör bir eksilt, bir sık iğne ör bir eksilt, bir sık iğne ör bir eksilt. Evet, son kez bir sık iğne ördüm, bir eksilttim. Elimde 2 4 6 8 10 12 dediğim gibi 12 tane ilmek kaldı. Şimdi bunu 4 parçaya böleceğiz ve kolları birleştireceğiz. 4 parçaya böldüğümüzde de kolları birleştirirken 3 sık iğne bölerek yapacağız aslında, eşit bir şekilde olsun diye. Şimdi burayı tam orta nokta gibi düşünürsek, kolları da önde de 3 tane sık iğne bırakacak gibi düşünürsek, bir sık iğne öreceğiz buradan. Buradan bir sık iğne ördüm. Şimdi bu 3 sık iğne de kolları birleştirmem gerekiyor. Şimdi kolumu aldım. Tutuyorum. Hem koldan alıp hem vücuttan alarak aslında birleştireceğim. Şöyle gösterirsem daha rahat olacak. Şimdi buradaki ilk sık iğneden girdim. Üç sık iğne ile birleştireceğiz kolları. Girdim, gördüğünüz gibi tığıma aldım. Pardon. Tığımı aldım. Sonra hemen sıradaki sık iğneye de tığımı geçtim. Tığımı geçtikten sonra ikisine aynı anda sık iğne yapıyorum. Aynı işlemi hemen yandaki sık iğneye batıp diğer yandaki sık iğneye batarak yapacağım. Yine hemen ikisinden geçiriyorum ve birleştiriyorum. Yine son kez yapıyorum. Son sık iğneden geçtim. Karşıdaki sık iğneden geçtim. Çekiyorum. Aynı anda hem koldan hem vücuttan. Bakın, kolu birleştirdim. Gördüğünüz gibi böyle görünüyor. Dikme işlemiyle de uğraşmamıza gerek kalmadı. Şimdi buradan 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 sık iğne ördüm. Şimdi diğer kolu birleştireceğim. Diğer kolumu aldım. Biraz önce yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. Önce koldaki ilmekten alıp sonra bedendeki
ilmekle birleştiriyorum. Hemen bu son sık iğneden tığımı geçireyim ilk başta. Geçirdim. Sonra sıradaki sık iğneden tığımı geçirdim yine. Tutuyorum bu arada ikisini de tığda. Geçirdim. İkisinden aynı anda geçirip sık iğne yapıyorum. Yandakine battım. Sonra sıradaki sık iğneye battım. İkisini aynı anda geçirdim. Son kez koldaki sık iğne, bedendeki sık iğne, şöyle tutayım. Bedendeki sık iğneden geçirip sık iğne yapıp birleştirme işlemimi tamamladım. Gördüğünüz gibi kolları tutturmuş olduk. Kalan 2 sık iğneyi de örüp turumun başına geldim. Zaten bir sık iğne örmüştüm orada başladıktan sonra. 2 sık iğne kalmıştı. Üçlü parça, 4 parçaya ayırdık. 3'er sık iğne düşüyor her parça içinde. Kol birleştirme işlemimi tamamladım. Biraz daha elyaf doldurmalıyım. Kolları doldurmuyorduk zaten, onu kol örerken belirtmiştim. Buraya biraz daha elyaf dolduralım. Sonra beden örme işimizi tamamlamış olacağız. Kafayı daha sonra dikeceğiz. Biraz daha dolduralım. Sonraki bölümde buluşuruz. Evet, doldurma işlemini de tamamladım. Sıkıca doldurdum. Burayı biraz daha doldurmak gerekecek. Dikmeden önce bir miktar daha doldursak iyi olur. Gövdemizi, kollarımızı ve ayaklarımızı tamamlamış olduk. Şimdi kafayı, kulakları, burnu örüp birleştirip daha sonra kafayı da buraya dikeceğiz. Bunu bir kenara alalım, bekletelim şimdi. Kafayı örerek başlayalım. Kafayı örmek de çok kolay. Kırmızı ipimizle de artık işimiz bitti. Sarı ipimizi alıyoruz. Kafayı yapacağımız rengi aldık. Yine sihirli halkanın içerisine 6 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğnemi yaptım. Yine her zamanki gibi sıkıca kapatıyorum. Şimdi her ilmeğe çift batarak ilmek sayımı 12'ye çıkartıyorum. 1 2 her sık iğnenin içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum. Çift batıyorum. İlmek sayım 12'ye çıkacak sıra sonunda. İki, 4, 6, 8, 10, 11 son artırmam 12. Turumu tamamladım. İlmek belirleyicinizi takınız. Taktıktan sonra yapacağımız işlem çok basit. Yine klasik artırma yöntemleri uyguluyoruz. Bir sık iğne ör, bir artır yapıyorum. Bir sık iğne ör, bir artır. Artırdım. Bir tane tek ördüm, bir tane artırdım. Yine bir tane tek ördüm, bir tane artırdım. Sıra sonuna kadar tekrarlıyorum. Yine 6 kez tekrarlamış oluyorum. 6 kez tekrarlayınca 6 artırma yapmış oluyorum. Ve ilmek sayım 18'e çıkıyor. Turumu tamamladım. Yine ilmek belirleyicimi turuma göre ayarlıyorum. Ben hızlı olsun diye ip yardımıyla yapıyorum bunu. Siz ilmek belirleyici kullanabilirsiniz. Bir sık iğne bir artır bitirdik mi? Bu sefer 2 sık iğne ör bir artır. 2 tane tek örüyorum. Üçüncüye çift batıyorum. 2 tane tek örüyorum. Bir tane ördüm. 2 tane tek örüyorum. Üçüncüye çift battım. Sıra sonuna kadar yine bu işlemi tekrar ediyorum. Yine hepsi 6 kez olmuş oluyor. Her artırma işlemi bu şekilde oluyor. 2 tane ördüm, bir tane artırdım. 2 tane ördüm tek, bir taneye çift battım. Aynı sık iğne, ya bir sık iğnenin içerisinde 2 sık iğne yapıyorum. Artırmadaki mantığımız bu. Belki bilmeyenler vardır. 2 sık iğne ör, bir artır yaptım.
Şimdi bu turda da 3 sık iğne öreceğim. Tek, dördüncü de artırma işlemi uygulayacağım. Bu turda yine aynı şekilde tamamlayacağım. Tamamladıktan sonra da 4 tane sık iğne tek öreceğim. Beşinci de artırma işlemi uygulayacağım. Ondan sonra da tekrar buluşacağız. Kaç sıra düz öreceğimizi söyleyeceğim. Şimdi 3 sık iğne ör, 1 artır yapalım. Tamamlayalım. 4 sık iğne ör, 1 artır yapıp tamamlayıp buluşalım. Evet, 4 sık iğne ör, 1 artırma işlemimizi tamamladık. Elimizde şu an 36 tane ilmeğimizin olduğu bir yuvarlak var. Gördüğünüz gibi kafanın üst kısmını oluşturmuş olduk. Şimdi tüm artırma işlemleri bittikten sonra dediğim gibi elimizde 36 tane sık iğnemiz var. 36 tane sık iğnemizi 6 sıra boyunca düz bir şekilde örüyoruz. Düz bir şekilde ördükten sonra da eksiltme işlemlerine başlayacağız. 6 sıra boyunca hiçbir artırma, eksiltme işlemi yapmadan düz bir şekilde 36 tane sık iğne örüyoruz. Örgümüzün 6 sıra boyunca düz örme şeklini tamamladık. Gördüğünüz gibi 6 sıra boyunca düz ördük. Gözlerimizde hangi sıralara takacağımızı söyleyeyim. 9. ve 10. sıralara, yani 6. sıradan 2 üst sıraya eşit mesafede takabilirsiniz. Yani göz kararı ayarlarsanız 4 sık iğne veya 5 sık iğne aralıklarla gözünüzü yerleştirebilirsiniz. İdeal bir boy oluyor 9. ve 10. sıra aralıkları göz takmak için. Daha sonra azaltma işlemi uygulayacağımızdan dolayı çok fazla yukarıda kalmasın diye. Şimdi 6 sıra düz bir şekilde ördük örgümüzü. Ördükten sonra artık eksiltme işlemlerine başlıyoruz. 4 sık iğne ör, 1 artıra kadar gelmiştik. Şimdi 4 sık iğne ör, 1 eksilt turunu yapıyoruz. 3 4 4 sık iğne ör, 1 eksilt yaptım. Yine 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 3 tane ördüm. Dördüncüyü örüp bir tane kesiyorum. Devam ediyorum sıra sonuna kadar. 1 2 3 4 kestim. 4 sık iğne ör, 1 eksilt bitince 3 sık iğne ör, 1 eksilt. Daha sonra 2 sık iğne ör, 1 eksilt yapıyorum. Daha sonra da 1 sık iğne ör, 1 eksilt deyip 12'ye kadar düşürüyorum sayımı. Düşürdükten sonra da ipimi kesiyorum. Kapatmıyoruz tamamen. Kafayı gövdeye dikeceğiz çünkü daha sonra. Şimdi son kez 1 2 3 4 kestim. Şimdi dediğim gibi 3 sık iğne ör, 1 eksilt, 2 sık iğne ör, 1 eksilt, 1 sık iğne, 1 eksilt yapıp kafamızın şeklini tamamlamış olacağız. Evet, kafanın kesme işlemlerini tamamladım. İyice elyafımı doldurup gözlerimi sabitledim. Son elimde 12 tane ilmek kalıyor demiştim. 4 sık iğne ör, 1 eksilt, 3 sık iğne ör, 1 eksilt, 2 sık iğne ör, 1 eksilt, 1 sık iğne ör, 1 eksilti tamamladım. 12 tane ilmeğim kalıyor. Dikme payı bırakacak şekilde ipimi uzun kesiyorum. Daha sonra kulaklarını falan yapıp burnunu da yapıp kafayı gövdeye dikip ayıcığımızı oluşturacağız. Şimdi kafayı bitirdik. Kulağımızı öreceğiz. Görüyorsunuz kulağımız böyle bir şekil olacak. Daha sonra dikeceğiz kulağımızı. Şimdi bunları kenara alalım. Kulağımızı nasıl ördüğümüzü gösterip burnumuzda nasıl ördüğümüzü göstereceğim. Daha sonra da dikip birleştirip kaşlarını yaparız beraber. Kulak için yine sarı ipimi aldım. Sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 2
3 3 4 5 6 sık iğnemi sıkıca kapatıyorum. Her sık iğnenin içerisine çift batıp ilmek sayımı 12'ye çıkarıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 sık iğneye ulaştım. Şimdi ilmek belirleyicinizi buraya takın. 2 sıra boyunca düz örüp sonra kulağımızı yapmış oluyoruz. İpimizi uzun kesip kulağımızı dikeceğiz. 2 tur düz bir şekilde örüyoruz. Artırma veya eksiltme yapmıyoruz. Birinci turumu tamamladım. İkinci turumu da tamamladım. Kulağımın şekli oluştu. Yana batıp kaydırarak turumu kapatıp dikme payını düşünerek de biraz uzun kesiyorum ipimi. Kulağım oluştu. 2 tane örmeyi unutmayın kulağda. Şimdi burnumuzu göstereceğim. Yine burnumuz için de sarı ipimizi alıyoruz. Sihirli halkanın içerisine yine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Sihirli halkamın içerisine yine 6 tane bir dakika, yanlış oldu arkadaşlar. Sihirli halkamın içerisine 1 2 3 4 5 6 2 4 6 yaptım. 2 4 6 yaptıktan sonra biraz büyütmemiz gerekiyor burnumuz belirgin olsun diye. O yüzden her sık iğnenin içerisine yine çift batıp ilmek sayımı 12'ye çıkartıyorum. 2 yine artırdım. 2 4 6 8 10 12. Gördüğünüz gibi belirli bir büyüklüğe ulaştı burnum. Şimdi şöyle yana kaydırıyorum, kapatıyorum burnumu. Bir zincir çekip yandaki sık iğneye bir tur boyunca örüyorum. Artırma, eksiltme yapmıyorum. 12 sık iğne öreceğim. Ördüm. Son sık iğnemi yaptım. Yine kaydırdığım yere geliyorum. İpimi kaydırıp, bakın burun biraz daha dik duruyor böyle olduğunda. Tamamdır. Kaydırdım. Yine dikmek için bir miktar uzun bırakarak göz kararı ipimi kesiyorum. Burnum da tamam. Belki çok az bir elyaf koyabiliriz. Böyle 2 parça içine. Çok değil, çok şişirmeden az bir miktar dikerken koyabiliriz. Burnumuzu ördük. Kulaklarımızı da tamamladık. Kafamız ve gövdemiz de hazır. Şimdi burnu yine gözlerin arasında hizalayarak iğne ile sabitleyin. Dikmeden önce göz kararı bir şekilde, aynı şekilde kulakları da sabitleyip
iğnelerle sabitleyip eşit durmasını ve dikerken kaymamasını sağlayarak önce kafayı birleştirip daha sonra kafayı gövdeye birleştirmekte fayda var. Öyle daha iyi oluyor. Daha sonra da kafayı dikeceğiz. Birleştirme işlemlerini tamamlayıp süsleme işlemlerine geçeceğiz. Dikelim, görüşelim. Evet, ayıcığın dikiş işlemlerini tamamladık. Şimdi kaşlarını yapacağız beraber. Gördüğünüz gibi ben yan taraftan girip gözün hemen hizasından çıkıp 2 sık iğne yukarıdan çıktım. Tam karşısına geçtim. Yine 1-2 tane sık iğne sayıp aşağıdan çıkıyorum. Eşit bir şekilde. Gördüğünüz gibi kaşlarını yapmış olduk. İsterseniz daha küçük bir şekilde de yapabilirsiniz. Mizacını daha farklı göstersin isterseniz ya da biraz daha aşağıdan da yapabilirsiniz. Ama bu şekilde yapıyoruz kaşları. Şimdi kaşları bitirdik. Burnunu yapacağız. Çıkardım. Diğer siyah ipimi takıyorum. Yine aynı incelikte bir ip. Hafif burnunun üstünü dolduracağız. Hemen yandan batıyorum. Ortadan çıkıyorum burnumun. Çok değil. Bir sık iğne üstünden çıktım. Biraz dolduruyorum diğer sık iğneye kadar. Şu şekilde V yapıyorum. Şöyle V yapıp bu ortasını dilediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bir tane daha geçiriyorum. Şurada bir açıklık var çünkü geçirdim. Çok hafif bir burun oluşturmuş olduk. Çok kaba olmasın diye. Bu taraftan da son bir kez burnu oluşturmuş olduk. Bu kadar yeterli. Yine ipimizi çıkardık ve kesiyoruz. Puğumuzu oluşturmuş olduk. İsterseniz buradan gülen surat falan da yapabilirsiniz. O işlemeler yine size kalmış. Gördüğünüz üzere kaşlarını da yaptık, tamamladık. Ve puğumuzu tamamladık. Şöyle göstereyim yakından. Güzel bir örgü süreci olmuştur umarım hepiniz için. Çok cici bir tarih, çok güzel bir karakter. Biliyorsunuz bu serinin daha fazla karakteri var. O karakterleri de öreceğim. Ördükçe sizlerle paylaşacağım. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olup bana destek olmayı unutmayınız. Başka videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.